Merhabalar. Şimdi sizlere yıldız çiçeği desenli klozet takımının yapılışını göstereceğim. Evet, örgümüzün yapım aşamasına geçebiliriz artık. Gördüğünüz gibi birer adet beyaz renkte sakallı ve düz orlan ipimiz var. 2 katlı olarak öreceğim ki ben klozet takımımız kalın dursun. Bu arada şu şekilde kalın uçlu bir tığa ihtiyacımız var. 6.0 olarak alabilirsiniz. Evet, 2 katlı olarak başlıyoruz şimdi el işimize. Öncelikle zincirle başlayacağız. Zincir çekerek başlıyoruz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şöyle zincirler alarak başlıyoruz. Ben öncelikle orta paspasımızdan başlayacağım. Büyük olandan. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde zincirler çekerek devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi yaklaşık 55-60 santim arasında bir zincir çektim. Orta paspas için yeterli olur. Şu şekilde mil üstü alıyoruz şimdi. 2 zincir geriye dönerek batıp dolguya başlıyoruz şimdi. 1-2 defa da çıkıyoruz. Trabzanlarla devam edeceğiz şu şekilde. Tek tek zincirlere batarak şu şekilde gördüğünüz gibi dolduracağız. Tekrar mil üstü bir yandaki zincire batıyoruz. Tekrar mil üstü aldık. Hemen yanındaki zincire dolduruyoruz trabzanımızla. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde yaparak devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi çok sıkı tutmayalım elimizi, yumuşak olsun. Gördüğünüz gibi hanımlar, zincirimin üzerine trabzanlarla doldurdum. Son 2 tane kaldı, onları da yapıyoruz şimdi. Zincir üzeri olduğu için ilk sıra biraz zorlayacak sizi, ama ondan sonrası gayet basit olacak işimiz. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. 2 3 ve şu şekilde geri dönüyoruz. Yine aynı şekilde mil üstü alarak hemen bir yandakine şu şekilde batarak devam ediyoruz. Tekrar mil üstü hemen yanındaki tepeye batıyoruz şu şekilde. Evet. Tepelere batarak şu şekilde yaptığımız zaman gördüğünüz gibi şuraya, iç kısmına değil de tepeye batarsak daha düz bir, daha puf puf bir görüntü olacaktır. Evet. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde yaparak devam edeceğiz örgümüze. Evet. Bu şekilde trabzan şeklinde devam edeceğiz. Birkaç sıra gittiğimizde desenimiz daha iyi ortaya çıkacaktır. Evet hanımlar, orta paspasımın ben neredeyse yarıdan fazlasını ördüm. Şimdi şu şekilde şu bitiş ve şöyle göstereyim, yan tarafların direk gibi şu şekilde eksiltmeden ve çoğaltmadan nasıl düz çıkarız o püf noktayı göstereceğim size. Yine aynı şekilde mil üstü alıp batarak şu şekilde 2 defa da trabzan olarak yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Sona doğru geliyoruz şu şekilde. Şu şekilde. Tek olan yere değil, şu tepeye batıyoruz. En son olan şu kısmı da son olanın tepeye değil de iç kısmına batıyoruz. Şu şekilde dolduruyoruz. Tam
düz direk gibi çıkıyor. Geri dönüşte de 3 zincir çekiyoruz yine 2 3 geri döndük. Şu şekilde tam dibine değil, bir sonraki şu tepeye batıyoruz. Evet, bu şekilde örersek eksiltme ya da çoğalma olmayacak. Yani şu kenarlar gördüğünüz gibi düz bir şekilde çıkmış olacağız. Bunu şöyle düşünelim. Şu şekilde giderken çoğaltıyoruz gibi düşünün. Geri dönüşte de dibe batmıyoruz. Bir ileriye batıyoruz, eksiltiyoruz gibi düşünün. Bu şekilde yaparsak gördüğünüz gibi düz bir şekilde kenarımız çıkacaktır. Bu şekilde örgümüze devam edelim. Ön parçasına başladım. Şu şekilde 50 santim bir zincir ördüm ve üzerine yine aynı şekilde tek tek batarak trabzan ördüm. Şu şekilde. Birkaç zincirim daha kaldı. Onları da dolduracağım şimdi. Yine mil üstü alarak şu şekilde tek tek batarak örüyorum. Şuraya da batarsak. Evet, dönüyoruz şimdi. 1 2 3 zincir çekiyorum. Döndüm. Şu şekilde yan tarafa tepeye batıyoruz yine. 1 2 defa da çıkıyoruz. Tekrar mil üstü aldık. Yani şekilde batıyoruz. 1 2 defa da çıkıyoruz milimize. Klozet önü paspasımızı gördüğünüz gibi şu şekilde 50 santim eninde ördüm. 30 santime gelince de şimdi ön kısımlarının şu önlük şeklini alması için kesim aşamasına geldik. 50 santim olduğu için şimdi 15 santim buradan öreceğim. 15 santim buradan öreceğim. Orta kısmı da 20 santim kadar açıklık kalacak. Şimdi kenar kısmını yine dönelim. 2-3 zincir çektik. Mil üstü doluyoruz. 1-2 defa da çekiyoruz. Şöyle göz kararı 15 santim kadarını öreceğiz şimdi. Aşağı yukarı olmuştur sanırım. Buradan da oldu desek. Burası da 20 santim. 2-3 sıra daha yapayım ben. Yani şekilde trabzanlarımızla devam ediyoruz. Evet, oldu sanırım. Şimdi tekrar aynı şekilde kenarda yaptığımız gibi 3 zincir çekiyoruz. Geriye döndük. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi şu şekilde yaparak burayı yaklaşık bir karış kadar öreceğiz.
Aynı şekilde ipimizi tutturarak buraya da yine 15 santim olarak aynı ebatta bir karış kadar öreceğiz. Klozet önümüzün önlük şeklinde olan paspası tamam olacak. Yine yapım aşamasını göstereceğim sizlere. Hanımlar, gördüğünüz gibi klozet önü paspasımızı tamamladım ben. Şöyle göstereyim. İsterseniz klozetin tam kenarını kavrasın diye bir iki sıra sonlara doğru kesinti yapabilirsiniz. Şu şekilde V gibi çıkartabilirsiniz. Sizin evde zaten klozet takımınız varsa onun üzerine koyarak da istediğiniz şekilde eksiltip artırtabilirsiniz. Ben bu şekilde ördüm. Şimdi ise klozet kapağımızın üzerine başladım. Şu şekilde 20 santim kadar başladım ben. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Üstlere doğru birer tane çoğaltarak yaparsak, yani 20 santimle başladık, 35 santim kadar olacak. O şekilde örgümüze devam edeceğiz. Yapım aşamasında göstereceğim tekrar size. Kapak örgümüzü ben birkaç sıra ördüm. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi şöyle kenarlardan çoğaltarak yapıyorum. Şimdi o kısmını göstereceğim size. Altta normal bir şekilde daha önceki direkt yaptığımız gibi yapıyoruz. Fakat dönerken 1, 2, 3 zincir çektik, döndük. Daha önce şu bir ileriye batıyorduk. Hani direkt kısmı potluk olmadan çıksın diye. Bunda çoğaltma yapacağımız için hemen zincirin dibine batıyoruz. Bir tane battık. Daha sonra yanındaki zincirlere batarak trabzan şeklinde devam edeceğiz. Bu şekilde çoğaltma yaptığımızdan dolayı gördüğünüz gibi potluk olmuyor. Dediğim gibi 35 santime kadar genişleteceğiz. Yine ben yapım aşamalarını göstereceğim size. Örtüsü de tamam oldu. Gördüğünüz gibi ördük. Şu şekilde başladık. Ortaya doğru arttırdık. Ve uç kısma doğru kesintiler yaptık. Kapağımızın şeklini aldık kısacası. Şimdi zemin kısımları bitti. Üst kısımlarının motiflerine geldi sıra. İlk öncelikle damar kısımlarını yapacağız. Ve kahverengi iple ben başladım. Şöyle göstereyim. Şu şekilde ince şerit yapacağız. 2 zincir çekeceğim. Geri dönüyoruz. Hemen yan kısma trabzan yapacağım. 1, 2 defa da çekeceğiz. Yine 2 zincir. Geri dönüyoruz. Şu şekilde. Yine 2 zincir çekeceğim. Tekrar geri dönüyoruz. Yan taraftakine batıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi ince şerit olacak. Şimdi ben bunu yine kahverengi iple şeklimizi vererek şu şekilde dikeceğim. Evet, paspasımızın damarlarını ben diktim. Şu şekilde oldu. Şimdi motifleri nasıl yapacağım onları göstereceğim size. Şu şekilde yanlara, köşelere dikeceğiz bunları da. Şimdi motifleri göstereceğim nasıl yapıldığını. Evet, motiflerimize geçtik şimdi. Öncelikle tomurcuk kısmını yapıyoruz. 7 zincir çektim ben. 15 tane trabzan doldurdum. Şimdi 2 katlı yapacağım biraz daha geniş dursun diye. 2, 3 zincir çektik. 15 trabzanın üzerine şimdi yaklaşık 25 tane trabzan yapacağım. Bazı yerleri çiftli batabiliriz arkadaşlar. Gergili durmasın. Hem de 25 sıraya denk gelmesi gerekiyor. Evet, 25-26 oldu hemen hemen benimkisi. Burada bitiriyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi şu şekilde oldu. Şimdi üst motifine başlayacağız. İpi bu arada şöyle yedirelim alt kısma. Evet.
Bu arada şu şekilde bazı motiflerimiz yarım yıldız gibi, çiçek gibi yaptığımız için onu yapacağım şu an. Evet. Şimdi normal bir şekilde şuraya battık. Uzun şu şekilde bir üstü yapıyoruz. 1 2 aynı yere 3 kez batarak şöyle uzun dolgu yaparak bir defa da çekiyoruz milimizi. Bir zincir çektik. Şimdi bir üst aldık. Hemen yanındaki zincire batıyoruz. Yine aynı şekilde uzatıyoruz. Bir üst aldık tekrar. İkinciyi ve üçüncüye aynı yere dolgu yapıyoruz ve bir seferde çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Tekrar yine bir üst aldık. Hemen yan zincire batıyoruz. 1 2 ve 3 kere uzatıyoruz. Yine bir seferde çektik. Kaç tane oldu dolgumuz? 1 2 3. Biz 4 tane yapacağız. 2 3. Tek seferde çektik. Bir tane zincir çektik. Şimdi 4 tane dolgumuz oldu. Geri döndük. Bu kez 4 tanelerin arasına batacağımız için 3 dolgu olacak toplamda. Yine bu şekilde mili çektik. Hemen orta kısma batıyoruz. 1 2 3 dolgu yaptık. Topluyoruz bir seferde. Tekrar bir zincir. 1 2 3. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Geri döndük. Şimdi ise ara kısma 2 tane dolgu yapacağız. 2 ve 3. Şimdi tek bir tane kaldı. Onu da yapıyoruz. Gördüğünüz gibi çiçek şeklini aldı. Yıldız çiçeğimiz oldu. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyoruz. Şu şekilde dip kısma şuradan tekrar yine yıldızlarımızı yapacağımız için aşağı zincir çekerek ineceğiz. 3 zincir çektik. Hemen birinci dolgumuzun dibine tekrar 1 2 3 zincir çekiyoruz. Şu şekilde ikinci dolgumuzun dibine batırıyoruz. 2 3 zincir buraya. Yine aynı şekilde. Şimdi hemen şu şekilde gördüğünüz gibi dip kısımdaki zincire batacağız. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde mil üstü alıyoruz. 3 dolgu yaparak aynı gördüğünüz gibi. Büyük motiflerimizde 5 tane yıldız olacak. Küçükte ise 3 tane. Evet hanımlar, şeritimizi ben bitirdim ve diktim. Yine aynı kahverengi iple şu şekilde gördüğünüz gibi iğne ardı şeklinde diktim. Alt kısmına gözükmeyecek kadar az geçti. Hatta hiç gözükmüyor denilebilir. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Şimdi klozet önü paspasımız. Şu şekilde bunu tutturacağım. Yine aynı ipimizle. İpimin fazlalığını hiç koparmadan şu şekilde. Aynı renk olduğundan dolayı zaten diktiğimiz yerlerde gözükmüyor. Şöyle göstereyim size. Belli başlı yerlerinden tutturursak şöyle kıvrılmayacak şekilde.
Diğer motiflerimize geçelim. Motif dikme işini bitirdim şimdi ben. Sıra geldi klozet kapağımızın lastik geçirme kısmına. Bebe lastiği varsa siz bebe lastiği de kullanabilirsiniz. Ben de şu şekilde kalın misina ipi var. Bunu kullanacağım ben. Yine iğnemize takıyoruz ipimizi. Şu kısımdan, alt kısmından başlıyoruz. Şöyle 3 santim kadar gerisinden. Şu şekilde iğnemizi geçirerek yapabiliriz bu işlemi. Kenar kısmında yine aynı şekilde tek tek şu şekilde batarak bu şekilde yapıyoruz. En sonunda da yaptıktan sonra büzdüreceğiz şimdi bunu. Yine aynı şekilde burada 2 santim kala bırakıyorum şimdi. Şimdi gördüğünüz gibi şu şekilde çekerek siz bunu klozet kapağınızın şeklini alacağı şekilde büzdürüp bu kısımdan bağlayabilirsiniz. Bu şekilde. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi klozet takımımız tamamlandı. Yıldız çiçeği şeklinde. Sizler de evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.